Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Egen Erten. Biliyorum uzun zamandır yoktum ve geri geldim ve geri gelmişken de çok güzel bir ürün incelemesiyle geldim. Bugün tam olarak 1 lira boyutundaki bir mikrofondan bahsedeceğiz. Bugün sizlerle Holyland Mark 2'yi inceleyeceğiz. Holyland Lark Mark 2'yi inceleyeceğiz. İsterseniz gelin bir kutu içeriğine bir bakalım, neler var, neler çıkıyor. Holyland bizlere neler sunuyor. Ben bu arada söyleyeyim. İnternet sitesine gittiğimizde 3 tane paket bizleri karşılayacak. Ben combo olan paketini aldım. İsterseniz siz kamerada kullanacaksınız, sadece kamerayı, veya mobilde kullanacaksınız, sadece mobile alabilirsiniz. İsterseniz gelin şu combo paketin içerisinde neler var bir ona bir bakalım. Kutu içeriğine gelecek olursak Holyland Mark 2 kutusunu öncelikle çok şık olduğundan bahsetmeliyim. İçerisinde sırayla kullanım kılavuzu, garanti belgeleri ve çok tatlı stickerlar çıkıyor. Bu stickerların ne olduğundan bahsedeceğim ama birazcık daha ileride, isterseniz geçelim. Daha sonra Holyland Mark 2 kablosuz mikrofonlarını ve alıcımızı hem şarj olmasını sağlayan hem de taşımak için kullanabileceğimiz bir kutu daha çıkıyor. Ayrıca combo paketi olduğu için içerisinden mobil telefonlarda da kullanabilmemiz için alıcılar çıkmakta. Daha sonra çok güzel bir taşıma kasesi de çıkmakta ve bu taşıma kasesinin çok sağlam olduğunu söylemeliyim. Zaten ara görüntülerde görmüşsünüzdür. Kesenin içerisine gelecek olursak da rüzgarlı alanlarda çekim yapılmamızı sağlayan ölü kedi diye adlandırdığımız detiketlerimiz çıkıyor. Daha sonrasında 2 tane kolye, daha sonrasında da 2 adet klipsimiz var. Bunları da gömlek ve şapkalarda bağlanmak için kullanılabiliyor. Şimdi tasarımdan bahsedecek olursak, tasarım konusunda ilk konuşulması gereken bence mikrofonların ve alıcıların boyutları ve gerçekten birçok mikrofondan, kablosuz mikrofondan ayıran özelliği de bu. Yani 1 lira boyutunda olup kimseye fark ettirmeden işte mikrofonla şeyler çekebileceğiniz, hatta böcek gibi bile kullanabileceğiniz, bu gerçi kötü bir şey olabilir ama böcek gibi kullanabileceğiniz bir mikrofondan bahsediyorum. Tabii boyutları da küçük olunca taşıma kabının boyutları da küçülüyor ve o yüzden istediğiniz zaman cebinize falan bile sokabiliyorsunuz. Yani taşırken artık hiçbir şekilde zorlanmayacak bir boyuta gelmiş durumda. Ki ben şahsen çantama veya ne bileyim bavuluma yerleştirirken eğer yer kalmazsa cebime koyup gezdiğim bile oldu. İsterseniz gelin şu mikrofonun üzerindeki butonlardan bahsedeyim. Aslında butonlar demeyeyim, butondan bahsedeyim. Bu butonun bazen 2 işlevi olabiliyor, bazen tek işlevi. Tabii ki de bu açılıp kapatmaya yarayan bir tuş. Ama tek seferde bakarsanız, yani tek tık yaparsanız aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olduğu için onu aktif veya deaktif ediyor. Ayrıca bazı telefonlarda, uyumlu ve destekleyen telefonlarda eğer karşıya geçtiğiniz zaman, yani telefonu taktığınız, alıcıya taktığınız zaman, karşıya geçtiğiniz zaman çift tıkladığınızda kamera kaydını başlatabiliyorsunuz veya uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu alıcıları mobil cihazlarda kullanırken alıcıyı taktığımız zaman onun üzerinde de bir sarı buton var. O da aynı özelliğe yarıyor ama sadece onunla gürültü engellemeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Onunla da bilginiz olsun. Kamera alıcısına gelecek olursak da onun üstünde güzel bir tekerleği var. Orada da ne diye soracak olursanız, orada ses seviyesini ayarlama kısmımız 3 kademede oluşuyor ama tekerlek sürekli dönüyor. Yani tekerlek sürekli döndüğü için kafanız karışabilir. O yüzden karışmasın. Ne söyleyeyim? 3 kadememiz var. Düşük, orta ve yüksek seviye. Onun haricinde de alıcının üstünde 2 tane daha buton var. Bir tanesi açıp kapatma butonu. Bir tanesi mikrofonları mono veya stereo olarak kullanabileceğiniz mod. Eğer mono modda kullanırsanız alıcının üstündeki ışıklar yeşile dönüyor. Eğer stereo modda kullanırsanız da maviye dönüyor. Bilginiz olsun. Ayrıca mikrofonu kullanırken illa tişörtümüz üstü olmasına gerek yok. Kutunun içerisinden çıkan kolyelerle de kullanabiliriz. Hem şık gözüküyor hem de mikrofonunuzu rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca şapka içinde kullanmak için mıknatıs kliplerimiz de var. Ama bu klipsler aslında gömlek giyildiği zaman sıkıştırılması adına, ama ben şapkada olmasını daha çok seviyorum diyebilirim. Holyland Mark 2 birçok cihazda kullanıma uygun. Lightning girişiyle iPhone telefonlarımızda, Type-C girişiyle Android ve yeni nesil iPhone'lar ile uyumlu. Bunların yanında ise alıcıyı direkt bilgisayara Type-C üzerinden bağlantı yaparsanız, bilgisayar üzerinde de ses kartı ve ayrı bir programa gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği ise birçok mikrofonda bulunmayan bir özellik. Bilgisayarda kullanımda da sizleri toplantılarda veya arkadaşlarınızla konuşmalarınızda, hatta yayınlarda bile rahatça kullanabilmenize imkan sağlıyor. Bu güzel bir artı diyebiliriz. Bu kadar teknolojiyle doldurulmuş bir cihazda da kullanım süresi tabii ki de çok önemli ve bunları yaparken de kısa olması bizim canımızı sıkabilir. Ama Holyland Mark 2 taşıma kabıyla birlikte bizlere tam 40 saat kullanım süresi sunuyor. Ayrıca taşıma ve şarj kutusu mikrofonlarını tam olarak 3 kez tam şarj etme kapasitesine mevcut. Şimdi o kadar bahsettik, tasarımından, ondan bundan bahsettik, işte kullanım stilleri falan dedik ama bu mikrofonun sesini de bir duyurmamız gerekiyor sizlere aslında. Siz de gerçekten aslında merak ettiğiniz şey odur. İsterseniz gelin bir ses performansına bir bakalım. Bu video boyunca bu
şu küçücük mikrofonla sesimi aldım ve buraya kadar izlediğiniz kısımların ses olarak hiçbir şekilde oynama yapılmadı. Gördüğünüz üzere çok böyle baktığımız zaman şöyle bir karış, yarım karış gibi bir mesafemiz var ve ses kalitemi bu şekilde ve ortada kullanıyorum. Kamerada da orta ayarlarda aslında hiç oynamadım bile diyebilirim. Ve bunu yaparken de üstüne bir efekt bile atmadım. Buraya kadar tamamen mikrofondan ne ses geliyorsa, ne var ne yok hepsini sizlere göstermek istedim. Tabi buraya kadar olan ses performansını beğendiyseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Orada birazcık konuşabiliriz. Hani artı, eksi, size göre eksi veya artı şundan bahsetmedin gibi şeyler de söylerseniz orada birazcık muhabbet sohbet edebiliriz sizle. Şimdi bu küçük mikrofonun bizlere sunduğu bir tane daha özellik var. Hatta 2 tane özellik var. Bir tanesinden bahsettim, aktif gürültü engelleme diye. Bir tane daha bir özellik mi diyebiliriz artık bilmiyorum onu ama bize 300 metreye kadar mesafe range'i sunuyor. Ama tabii bunun için de birazcık dışarı çıkmamız gerekiyor. O yüzden de ne yapalım? Mikrofonu ve kamerayı alalım. Birazcık şöyle bir dışarı çıkalım. Hem aktif gürültü engellemesine bakalım hem de mesafe testini yapalım. Ve kameramı alayım, hemen gideyim. Herkese merhabalar. Şu an dışarı çıktık ve güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Böyle sessiz bir yerdeyim, hem de mesafe testini yapacağız burada. Şu arkamda gördüğünüz merdivenler, eğer görebiliyor musunuz bilmiyorum, şöyle göstereyim. Orası tam olarak 200-250 metre kadar civarı. Hatta belki birazcık daha geçebilir. De bundan önce bir deneme daha aldım. Orada sesimde bozukluklar çıkmış. Arkamı döndüğüm anda beni bir etmen olarak, yani bir duvar olarak gördüğü için sesimi kesiyor. Ama size doğru dönük olduğum zaman bile, zaten birazdan göreceksiniz, bayağı iyi bir performansı var. Hemen arkamı dönük yürüyeyim. Yürürken sizlere birazcık şeylerden bahsedeyim. Birazcık da boş konuşabilirim çünkü mesafede hem sesi kesilecek mi kesilmeyecek mi onu görmek için hem de birazcık özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mikrofonlar 2.4 GHz'le bağlanıyor birbirine, yani alıcı ile mikrofon arasında 2.4 GHz bandında bir bağlantı var. Ayrıca mikrofonlarımız Omnidirection 360 derece yönelme sistemi var. Ses alma sistemi var. Arka arkaya yürümek de bayağı bir zormuş. Hem de gelirken bu tarafa doğru birazcık da aktif gürültü engelleme özelliğine bakmış oluruz. Şu an ortam seslerini birazcık alıyor olabilir. Burada çok güzel yeşillikler var ve ağaç gürültüleri güzel geliyor. Ayrıca de şu aşağı kısımda belki duyuyorsunuzdur, bir inşaat gibi bir şey var. Ve ayrıca da rüzgar var. Dead cat'te takmadım. Hem aktif gürültü engelleme özelliğinde gürültüyü de rüzgarı ne kadar engellediğine bu şekilde bakmış olacağız. Evet, şu ana kadar bayağı bir geldim. Merdivenlerin oradayım. Evet, merdivenlerin başındayım şu an. Evet, gördüğünüz gibi burası ortalama 200-250 metre kadar bir yer. Şimdi gelirken de aktif gürültü engelleme özelliğini açtım. Şu an açık ve sesimi de böyle duyuyorsunuz. Bunu neden bakmak istiyorum? Hatta şöyle rüzgar da var, birazcık koruyayım. Dead cat'lerimi yanıma almamışım. O yüzden rüzgarla alakalı da şeyler yok. Hatta şu an yapraklar geçiyor. Onlar da bayağı bir ses çıkarttı. Birazcık da hastayım, böyle kusura bakmayın. Yani bu mikrofonun da gürültü engelleme özelliği ve mesafe testi bu şekildeydi. Bana soracak olursanız bence birçok mikrofonun yaptığını hem daha küçük boyutlara hem de daha uygun fiyatlara yapılabiliyor. Tabii ki de bunu odaya, yani stüdyoya döndüğümüzde konuşacağız daha detaylı. Çünkü ben de sizle birlikte aslında deneyimliyorum. Daha bu kadar çok deneyimleme fırsatım olmadı. Umarım güzeldir diye düşünüyorum. Şu an ses kalitesini ben de bilmiyorum nasıl. Hep birlikte öğreneceğiz. Şu andan itibaren de aktif gürültü engelleme özelliğini kapattım. Ayrıyeten de dediğim gibi stüdyoda da göstermiştim. Mikrofon ortalama bir karış, yarım karış civarı benim üzerimde duruyor. Yani şöyle baktığımız zaman hatta bir karış bile değil, tam olarak yarım karışıma denk geliyor. Evet, mesafe testimiz ve gürültü engelleme testimiz de bu şekildeydi. Şimdi gelin stüdyoya gelelim ve artık son değerlendirmeleri, fiyatları konuşalım. Alınır mı alınmaz mı onun bir değerlendirmesini yapalım. En sonunda kapatalım. Şimdilik benden bu kadar. Stüdyo döndüğümüzde görüşürüz. Evet, tekrar stüdyomuza geri döndük. Şimdi söylemem gereken bir şey var. Arkana döndüğün zaman, videonun başında da diyorum ya, o mesafe testinin olduğu yerde, sizi arkanız dönük olduğu zaman bir alıcıyla arasında böyle bir problem olmuş gibi oluyor. Yani sizi tam algılamıyor ve arkasında bir duvar varmış gibi gözüküyor. O yüzden orada birazcık kopmalar oluyor. Bir de çok hafif döndüğüm zaman orada bir kesilmeler oluyor ama direkt alıcıya doğru bakarak olduğum zaman hiçbir şekilde seste kesilme olmuyor. Ve ben ayrıca gürültü engelleme performansını da gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Ben bu videoyu çekerken şu anda ürünün fiyatı 7000 TL civarında. Alınır mı diye soracak olursanız bence birçok bundan üst olan, bununla aynı şeyleri yapan firmalarla bence aynı. Yani onlara gidip 15-16 bin lira vermektense buna 7 bin lira verip bu şekilde sorunumuzu çözmek bence daha mantıklı geliyor. Tabii ki de kablolu olan şeyleri de var ve daha ucuzları da var ama onlarda gürültü engellemesi biraz kötü çalışıyor. İşte seslerde robotikleşme falan oluyor. Şahsen ben çok beğendim. Yani verdiğim fiyatı sorguladığım zaman beni tatmin ediyor yaptıkları. Yani benim o fiyat karşısında aldığım şeyler beni gayet tatmin ediyor diyebilirim. Dediğim gibi alınır mı? Onu tamamen sizin yapacağınız işe ve projeye göre değişebilir. Ve bu videonun da sonuna gelelim. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve yorumlarda belirtin.
belirtebilirsiniz. Ve en önemlisi tabii ki de bu videoyu beğenebilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Ben artık ürün inceleme tarafına doğru kaymak istiyorum. Çünkü eğitim videolarında Adobe'ye gelen zamlarla birlikte birçok kişinin kullanımı kapattığını, yani kullanımı bıraktığını gördüm. Tabii istenirse yine devam edebiliriz o konuda. Yayıncılık konusunda OBS serisine devam edebiliriz. Söyleyeceklerim bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Bay bay.